Evet arkadaşlar, bugün mini gastrik bypass revizyonunu anlatacağız size ve bunu uygulayacağız. Niye bunu yapıyoruz? Çünkü hasta 2016 yılında mini gastrik bypass oluyor ve kalan mide poşu akciğerlerinin yanına çıkıyor ve hastada yemek borusunda darlıklar oluşuyor ve bununla ilgili biz hastayı tetkik ettik. Yaptığımız tetkiklerden bahsedeceğim çünkü revizyon cerrahisi çok özellikli bir cerrahi. Şimdi hastada yutkunma zorluğu var. Yuttuğu şeyler yemek borusundan aşağıya geçmiyor. Biz hasta endoskopi yaptık ama endoskopide geçişe engel bir durum gözükmüyor. Ama pasaj grafisi çektiğimizde yemek borusunun böyle eğri şeklinde, demin çizdiğim gibi eğri şeklinde olduğunu gördük. Acaba dedik ki bu hastada bir motilite bozukluğu var. Yani yemek borusunda hareket bozukluğu mu var diye. Onun için de hastaya manometri uyguladık. Bakın manometri ne veriyor bize? Size böyle göstereceğim. Manometri yemek borusunda bir motilite yani hareket bozukluğu olup olmadığını gösteriyor. Ama manometri sonucunda yemek borusunda bir kas hastalığı olmadığını saptadık. Böyle olunca biz bunu yeni bir hastalık değil, bu olduğu mini gastrik bypass'a bağlı bir komplikasyon olarak değerlendirdik. Ve hastaya acaba reflüsü mü var diye bir pH metre dediğimiz işte yemek borusundaki asidi ölçecek bir şey yaptık. 24 saatlik bir kateter taktık. Yemek borusunun ucunda kaldı ve hastanın reflüs olup olmadığına karar vermek için yaptık bunu. Ve gördüğümüzde şu, aslında hastanın yemek borusundaki asitle ilgili bir sorun yok ama mini gastrik bypass'a bağlı safrası yemek borusuna geldiği için hastada bu gibi şikayetler olduğunu gördük. Daha sonra yaptığımız işte endoskopi ve tomografide de hastanın mide fıtığı olduğunu saptadık. Onun üzerine de bir ameliyat programlaması yaptık. Hastanın hem mide fıtığını yani akciğerin yanına çıkmış mide ve bağırsak bağlantısını aşağıya çekelim, mide fıtığını onaralım. Mide fıtığını onardıktan sonra da yine bu pH metrede gördüğümüz safranın yemek borusuna tekrar geri gelmesi de hastada çok ciddi yanma şikayetleri oluştu. İşte biz şimdi alacağız o mini gastrik bypass'ı bir de RN'ye gastrik bypass'a çevireceğiz. Peki biz bu ameliyata niye ihtiyaç duyduk? Çünkü hasta hiçbir şey yiyemiyor. Bakın bypass ameliyatlarında genelde bildiğimiz hani hasta düzgün beslenmeyip ishal olduğu zaman kilo kaybı olabilir ama bu hastada işte bu yemek borusundaki problemlere, mide bağlantısındaki problemlere bağlı olarak hasta yemek yiyemiyor. Çünkü yemek borusunda sıkışma oluyor ve yeterli beslenmeyi alamıyor. Ne olmuş peki bu hastada? Bu hasta beslenemediği için kan değerleri, özellikle hemoglobin dediğimiz kırmızı kan hücreleri 6'ya kadar düşmüş. Orta ileri yaşlı bir hasta, 55 yaşında bir hasta olması nedeniyle de bu aşağıya inen hemoglobin nedeniyle hasta kalp krizi geçiriyor. Bunun üzerine işte başvurduğu merkeze hastaya stentler takılıyor vesaire. Biz hastayla yaklaşık 2-3 hafta önce karşılaştık. Bize başvurdu. Biz işte manometresi, pH metresi, endoskopileri, tomografileri, pasaj grafilerini çektik. Gastroenteroloğumuzla beraber, radyolojiyle beraber bir konsey yaptık ve bu hastaya nasıl bir cerrahi yöntem uygulamamız gerektiğine karar verdik. Göğüs cerrahisi arkadaşımız da bize destek oldu. Birazdan ameliyatına başlayacağız. Şimdi hastaya gördüğünüz gibi mini gastrik bypass yapılmış. Burası ince bağırsak anastomozu hastanın. Buradan mide geri alalım biraz. Mide buradan devam ediyor bakın arkadan doğru. Midenin bir kısmı kesilmiş. Mide ile ince bağırsak arasında bağlantı yapılmış. Ama buraya kadar herhangi bir problem yok. Ama sorun şurada. Şimdi bakın yukarı geliyoruz. Yukarısı normalde burası akciğerlerin olduğu yer. Bu tarafta karın boşluğu. Ama hastanın bu mide fıtığı olması nedeniyle bakın gördüğünüz gibi midesinin bir kısmı akciğerlerin içindeydi. Yani hasta şöyleydi bir kısmı, böyleydi hasta. Burada fundus kalması nedeniyle tepedeki fundus, hastada bulantı, kusmalar, yemek yiyememe ve reflü şikayetleri vardı. Biz şimdi burayı gördüğünüz gibi serbestleştirdik. Şu yukarıda aslında alınması gereken ama kalan mide bakın şurada görüyorsunuz. Burayı, bu açıklık böyleydi. Burası yemek borusu, şu gördüğünüz yemek borusu. Şimdi buraları biraz daha serbestleştireceğiz. Bu açıklığı kapatacağız. Burada kalan mideyi tabii çıkarmamız lazım. Bu ona kusma yaptırıyor. Bunu çıkaracağız ve aşağıda mini gastrik bypass anastomozu bakın burada gördüğünüz gibi onu RN'ye gastrik bypass'a çevireceğiz. Bakın yemek borusu hareketli artık. Diyafram onarıldı. Şimdi aşağıdaki bağırsağı da yer değiştirdiğimizde işimiz bitmiş olacak. Yani revizyon cerrahisi aslında sadece tekrar kilo olan hastalarda değil, gördüğünüz gibi orta ve uzun dönemde komplikasyon olmuş hastalarda uygulanıyor.
değişik yöntemleri var ama tabii bu revizyon cerrahisi her yerde uygulanabilecek bir yöntem değil. Bunun için hani bu konuda özelleşmiş merkezleri tercih etmek gerekir.